95 سالتم عمرتم 95 yaşına آره. kadar ولی yaşayacağım. وجود بازم سلام. Meşet'ten Firuze Madeni'ne araba tuttuk. Oradan bizi Nişabur'a getirdi. 580 verdik. Şeyli memnun. Bizim için bayağı fazla bir ücret oldu. Şimdi burası Kervansaray. Aynen. خیلی ممنون مرسی خوب شما خیلی ممنون خوبم شما خوبین زنده باشین مرسی خیلی خوش آمدید خیلی ممنون خیلی ممنون باش Şurada firuze kubi yapıyorlar. Bakın bunlar tamamen firuze taşıyla işlenmiş. Selam. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Kheyli memnun. Burada farklı doğal taşlar var. Selam. Şu benim aldığım taşlara benziyor. Şunlar çok güzel. Şunlar firuze taşı. Bunlar akik. En kaliteli olan daha mavi olan. Şu daha Aynen. mavi, küçük yapmışlar zaten. Bak şu da çok mavi. Evet. Hoş geldin. Aa, Ömer Hayvan Türbesi o şekilde mi? Bunlar bu firuzelerden yapılıyor. Evet. این سبز، سفید و آبی. رنگایی که طیف رنگی فیروزه است. Erdeş mentereş yine. بله بله. En değerlisi bu mavi olan, sonra yeşil olan بعد میشه این ve تابلو. sonra ولی beyaza dönük olan. رنگش رو توی Ay, bu daha سیمرغ güzel کار bence. کردیم. Bu en altta olan firuze. Bu da en üstte olan. Bu firuze de çok güzel. این سه رنگش رو توی سیمرغ کار کردم. من اگه می‌خواید اون رو توضیح بدم. Simorg'da سه رنگ فیروزه کار شده. 3 tane firuzenin rengi var. Bakın şuralar yeşil, buralar mavi, buralar beyaz. Güzel işlemişler. Burada Horasan'ın ve Nişabur'un geleneksel kıyafetleri var. Selam. Kheyli memnun. Şöyle kıyafet. این مال عروسه؟ Aha. Gelinin kıyafeti mi dedim de yok dedi. Böyle geleneksel kıyafetler var. Ablamız işliyor. Tek tek işliyor bunları. Kheyli memnun. Kadar. Burada çok ilginç hayvanlar var. Bunlar gerçek dondurulmuş, mutasyona uğramış. Burada tavuk var. Ayaklarını görüyorsunuz, 4 tane. Burada da bir tane kuzunun 4 ayağı var. Bu maymuna benziyor. Sanırım keçi değil mi? Evet. Değişik. Maymunları başka yerden getirmişler. Burada da bir kuş var. Değişik şeyler var burada. İskeletler. Ay yılan. Kaplumbağa. Ay inanmıyorum. En korktuğum şey ağzı açık bir de bunun.
Allah'ım burada neler var neler. Bakın. Yılanlara ağzını nasıl açmış. Şurada kocaman bir tane var. Şu da keçi. Boynuzlar var. Şimdi daha çok şaşıracaksınız. Şuna bakın. 5 aylık cenin bu. Aa bu da insan. 2 aylık. Bu da 45 günlük. Ay çok değişik. En küçük olan kertenkele. Bu köpek. Evet. Yumurtalara bakın. Hayvan yumurtaları büyükten küçüğe doğru. 45 günlük. Bu kervansaray Safaviler döneminden kalma. Safaviler döneminden kalma çok fazla kervansaray var. Yani maşallah İran'ın da her şehrinde birçok görülmesi gereken tarihi mekanlar var. Öyle biz de biraz buraları dolandık. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bir tane ablamız burada resim çiziyor. Mükemmel. Khayli qashange, xasta nabashin. Burada da antikacı var. Öyle güzel antika ürünler var. İran'da o kadar fazla antikacı görüyorum ki artık bana çok normal gelmeye başladı. Khayli memnun. Mersi. Mersi. Xuda negahtar. Xudahafiz. Herkese merhabalar. Şimdi biz Firuzettin Attar, İran'ın meşhur Fars şairlerinden birisi. Yani ünlü şair Attar'ın mezarına geldik. Asıl ismi Firuzettin. Ama babası eczacı olduğu için ve bir süre babasının yanında eczacılık öğrendiği için bu lakabı alıyor ve Attar ya da Aktar diyorlar. Ve meşhur kitabı Türkçe'ye de çevrilmiş. İşte kuşların dilinden önemli bir eseri vardı. Zaten Türkiye'de de birçok Türkçe'ye çevrilmiş eseri şu anda da karşımızda. İşte Firuze Kubbeli şeyi vardı. Firuze mi? Evet. Kubbe. Yani, içinde de firuze taşlardan da kullanılmış. Rengi değil mi? Rengi, Kendisi. rengi. Firuze Maşallah. rengi. Rengi. Ha Firuze rengi. Taşlar Firuze değil. Aynen. Ha, tamam. Ve tam da şey yani bir sufi bir arif gibi tarzında yapılmış. İçerisinde gezdiğimizde böyle şey vardır. Moğol mimarisi vardır. O mezar taşı çok güzel şekilde. Bir tane Firuzettin Attar'ın bir şiiri var. Hangisi? Farsçası diyor ki Attar aşkın 7 şehrini gezdi de biz hala bir sokağın dönemecindeyiz. Aynen. Bu Evet. şiir. Bir daha de. Attar 7 aşkın şehrini gezdi biz hala bir sokağın dönemecindeyiz. O 7 şehir, aşk şehri aslında tasavvuftaki 7 yani 7 tabaka. katman var. Aynen. Millet 7 katman Allah'a ulaştı da biz daha bir sokağa dönüp de Allah'a Aynen. yakınlaşamadık demek Aynen. istemiş. Aynen. Aynen. Tasavvufta ve irfanda böyle 7 bir şey Aynen. vardı. Evet. Evet. Topraktan Manevi geldik. konuşmalar. Yine toprağa gideceğiz. O yüzden üstü çamur olmuş da kirlendim diyor. Kirlenmedim, temizlendim. Kirlendim diyorum. Bana diyor ki temizsin. Eskiden nenem, dedem çamaşırları ve bulaşıkları derenin kenarında toprakla yıkarmış. Aynen. O bulaşığı biliyorum da çamaşırı bilmiyordum bak. Çamaşırı da. Evet. Firuzettin Attar'ın tam olarak kabri burası. Şu gördüğünüz taş Moğol mimarisi. Çok farklı. Yani İran'da ilk defa bu tarz bir mezar taşı gördüm. Buraya böyle doğal taşları koymuşlar, satıyorlar. Çok güzeller. Aslında bak bizim aldıklarımız da öyle. Bak bizim aldıklarımız da öyle. Bu cilalanmış. Firuze neşabure. Firuze neşabure. Aha, mersi. Nişabur. Buradaki ablalar fal bakıyor. Onlara
Farsça'da, şimdi tabi duymasınlar da onların hakkında dediğimi, koli diyorlar. Bizdeki bu romanlar, çingenler oluyor. Şurada da faytonlar var. Şimdi Ömer Hayyam'ın kabrine geldik. Feridun Attar'la çok yakınlar. Yani arabayla belki 1 dakika falan sürdü. Şimdi rehberimizden dinleyelim. Evet, Merhaba. Rehberimiz. Hoş geldiniz. Hoş Neden bulduk. Ömer Hayyam bu kadar önemli ve değerli bir insan? Zaten İran'da yani bütün bilimleri bildiği için önemli yani sayılıyor. Çünkü Ömer Hayyam ister astronom, yani matematik, filozof, yani bütün bilim dallarında bilgisi olduğu için, o yüzden işte Ömer Hayyam'ın çok meşhur eserleri var. İster matematikte olsun, cebirde olsun, edebiyatta olsun. Zaten Ömer Hayyam rubaileriyle çok ünlü. Ve işte bir beyti var meşhur, diyor ki sevgili biz seninle pergel gibiyiz, 2 başımız var bir bedenimiz, çok meşhur. Ve burada da gördüğünüz gibi mezarı burada duruyor. Şimdi de böyle Ömer Hayyam'ın rubailerinden şiirler var. Ömer Hayyam'ın rubailerinden şiir yazıyor. Şöyle görebiliyorsunuz. Tüm dünyada zaten bilinen bir adam Ömer Hayyam. Ömer Hayyam. Yanılmıyorsam sade bir hayatı seçiyor değil mi? Ömer Hayyam Selçuklu hükümdarları falan çok istiyor saraya gelsin. Çok Evet, güzel. o bilgiyi ben de okudum. Sahbah'la Evet. aynı sınıf arkadaşı Aynen. Hasan Sahbah ne oluyor? Evet. Ömer Hayyam ne Sonra oluyor? işte bunlar birbirlerine söz veriyorlar. Diyorlar ki kimse ilk önce saraya giderse bizi de içeriye alacak. İşte ilk Nizamülmülk giriyor ve vezir oluyor. Sonra işte Ömer Hayyam saraya giriyor ve güzel şiirler falan yazıyor. Ama bir dönem sonra işte şey oluyor, yani artık oradan sıkılıyor, çıkıyor ve kendi tek başına şiir söylemeyi, yalnız yaşamayı, sade yaşamayı seçiyor. Hasan Sabbah da zaten saraya çıkıyor ama bir süre böyle kıskançlıktan dolayı işte o Nizamülmülk'ün o makamını ülkeyi iyi yönettiğini görünce artık oradan çıkıyor ve işte Kazvin'de o Alemut Kalesi'ne doğru gidiyor. Kendisine bir toplum düzenliyor ve haşhaşiler işte dediğimiz Aynen, şeylerden. Hasan Sabbah. Evet, onlar çıkıyor ve böyle bu 3 okul arkadaşlardan bir tanesi işte Ömer Hayyam, burada mezarı da burada. Bu çok özel bir mezar taşı. Bakın, yıldız şeklinde. Çünkü Ömer Hayyam aynı zamanda gökbilimcisiydi. Yani ben Ömer Hayyam'ın kabrini çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Evet, Firuze taşı satan bir mağazaya giriyoruz. Çok güzel görünüyor. Oo, çok şık burası. Bakıra Firuze taşı işlemesi. İsfahan'da çok var. Evet. İstersen birazını yapsın bakalım, oluyor mu? Tamam. Bak. اون این فیروزه نیشابور نیست. اینا کریزوکلاوه. name is کلیزوکلاو. این کلیزوکلاوه، این باید چسب کاری بشه، خوبم تراش نمیخوره. بعد با این نیست، این باید برش بخوره، تیکای کوچیک بشه بعد. اینو همینجوری به نظر من توی دکور بذارید یا توی آکواریوم آب بندازین، این آب بخوره خوشرنگ میشه. توی آکواریوم بذارین خیلی قشنگه. آره اونم اومد. اونم قبل کرونا میومد، الان نه. Şimdi şunu bakın ne güzel ببینید اینو şey yaptı. نگاه کن، این رسید به این نگین دیگه، ببینید. بعد از این مرحله سنباده داره، جلا داره. Abimiz sağ olsun çok üzüldü, bize madende hiç küçük bile taş vermediler hediyelik. آره این پیج مغازه است، خواستید تک Biz کنید o ببینید. kadar gittik پیج oraya, ما 120,000 vermediler. فالوور داره ولی خب Hepsi. Arkadaşlar sayfası da bu. Eğer isterseniz. Fiyatları daha برای uygun. انگشتر میخواین یا برای تو گردنی؟ Enguşter, fikram qaşangtar başı.
Adam bize hediye verecek. Çok üzüldü. Madende, yani devletin madeni, bir hediye bile vermediler mi dediler. Haklılar da, yani bir hediye vermediler bize. Adam bize mağazasından hediye verecek şimdi. Bak bak, bir de masmavisini veriyor. O en değerlisi. Tabii. Benim... Bu adam yıllardır اون خوب چیزیه. Aha, merci. این میشه نگاه نگین درجه یک. خیلی ممنون. با ارزش. اینم هدیه ماست. Birinci kalite. Firuzeleri görünce gözlerimiz açılıyor. Şu taşlara bakar mısınız? مثلا این خیلی خوبه اینم خیلی خوبه İn çi kıymeti? اون 1.500 Bu 1700 bin tümen. 1 milyon Milyon. 700 bin. Aynen 1 milyon 700. Yine 100 dolar yok yani. 1 milyon 700, Aynen. 60 dolar, 70 dolar. Aynen. O 12 çikolata. این اینم 1.500 Bu da 1 milyon 700. Bakalım. Yok 500 pardon. همین یک دانه ترکی بخوام Bu ne ya böyle? بیلال عمره بخوام Ya bir de bu yüzük biliyorsun değil mi? Taş ayrı. Taş daha ucuz. Ben sana dedim bu kadar zahmetine rağmen çok uygun diye. Mesela inca in abi hoşgel çi kıymeti? اون تقریبا 700,000 700 bin tümen. Kaliteli ama. Aynen. İnen bağ keyfiyete doğrusu. بله Bak ben gezgin adamın ucuzu bulacağım. Bir de bunu sor. İn çi kıymeti? اونم همون 700 تومان تا 700 bin tümen. Şimdi Nişabur'da ahşap bir camiye geldik. Çok güzel ve çok farklı. Anlatayım mı? Gidip bir içine de bakalım. Farklı. Hiçbir sütun yok içinde. Bakın. Bayağı da serin burası. Çok güzel. Aynen. Selam. سلام Türkiye Belediye. خوش آمدین Selam. سلام Nasılsınız? شما ترکی بلدین؟ نه یه صدایی اومده. Nasılsınız? Necürsüz? Türkiye بلدین؟ نه. Şunu da بگیریم با شما بله بله. İsminiz çi nasıl da? اسم مرجان موحد Müvahhid. Mercan adı soyadı. Ha, o. family. من کار سفال و سرامیک انجام میدم سرامیک Seramik işiyle uğraşıyor. مرسی ممنون Çanak, çömlek. Ablamız da firuzeleri takmış. Ablanın kolundaki değil, gözlerindeki var. Gözü Firuze gibi. Aynen. İlk defa bu kadar güzel gözleri olan bir İranlı bayan gördüm. Aynen ben de ilk من defa. مامانم فیروزه. ترکن مامانم ترکن Annesi Türkmüş. Aa, مادرم ترکن ترک ترکیه نه ترک آذربایجان ha, Tebriz. تبریز Aa, maşallah. مادرم آره Pederetun ehli Nişabure. نیشابورن بله Aa, پدرم نیشابور عالیه. هستن. Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı köye doğru gidiyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin doğup büyüdüğü köye geldik. Fuşencan köyün adı. Böyle çok renkli dağlar var. Çok güzel. Burası büyük bir ihtimal. Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor tablo. Diyor tabelası tamamen Türkçe yazılı duruyor. Aynen. Çalmışlardı. Değişik. Ha, şey. Büyük bir ihtimal Hacı Bektaş Veli'nin geldiği, eğitim aldığı tekke burası. Buranın taşları çok farklı. Renkli renkli. Şuradaki dağlar gibi. Dağlar da renkli. Taşları da bakın mesela. Bu yeşil. Beyaz var. Krem var. Bugün taş topluyoruz sadece. Taşları severim, toplarım da. Hoşuma gitti. Bakın şimdi
Şöyle bir yer burası. Şöyle odacık odacık. Yani size şöyle söyleyeyim. Dünyada ne kadar önemli insan varsa, Türkiye için ne kadar önemli insan varsa ya İran'da doğuyor ya kabri İran'da. Valla yani İran'dayken bunların kıymetini bilip tek tek gelmek istiyorum. Yani Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevi'nin öğrencisi, daha doğrusu Ahmet Yesevi'nin öğrencisi değil, özür dilerim. Ahmet Yesevi'nin öğretilerini benimsemiş. Horasan Türkmenlerinden özmeöz Türk. 1220 ile 1240'lı yıllarda doğduğu düşünülüyor. Hakkında çok fazla yazılı kaynak olmadığı için çok net tarihler yok. Öldüğü tarihlere de ilgili şüpheler var. 1270'te de öldü diyen var. 1300'lerde buldu diyenler de var. Caferilik inancına, yani Caferilik mezhebine mütakip birisiydi ve Ahmet Yesevi'nin öğretilerini öğrenip daha sonra Anadolu'ya geldiğinde 1240'ların sonunda 1250'lere doğru Anadolu'ya geldiğinde burada kendince bu öğretilerini anlatmaya, konuşmaya, yazmaya, çizmeye, eserler bırakmaya başladı. Kendisi yaşarken Bektaşilik de bir felsefe ya da oluşum oluşmadı aslında. Daha sonrasında 300 yıl, 400 yıl sonrasında Bektaşilik diye bir kavram oluşmaya başladı ve Caferilikten ayrıldı. Aslında Şiilik gibi bir mezhep değil ama Caferilikten ayrılmış Şiiliğin bir fikir akımı diyebiliriz. Bazı noktalarda Bektaşilikle Caferilik yani Şiiliğin ayrıldığı noktalar var ama özünde 12 imam inancına sahipler. Buranın yerli halkı kazmış böyle hazine avcıları diyebiliriz. Bir şey buluruz artık diye ama bulamazlar herhalde. Yani çünkü çanak çömlek falan bulunmuş sadece değerli. Tabii onlar da değerli de böyle altın tarzı bir şey çıkmamış. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Otele geçiyoruz. Biraz dinleneceğiz. Öyle bakalım belki akşam dışarı çıkarız. Nişabur'da bir otele yemeğe geldik. Böyle farklı bir et yemeği var, onu yiyoruz. İsmail Bey Nişabur'un Turizm Kültür Bakanı Genel Müdürü bizi gezdirdi. Görülmesi gereken yerlere götürdü. Şimdi de bize yemek ısmarladı. خیلی ممنون خیلی لطف کردین زحمت کشیدین خواهش میکنم خیلی خوش اومدید به نشابور خیلی ممنون واقعا خوشحال شدیم که با شما آشنا شدیم ممنونم من هم خوشحال شدم و امیدوارم که این گزارش‌هایی که شما تهیه میکنید مردم ترکیه بیان ایران و از این جاذبه‌های دیدنی هم ایران و هم شهر نیشابور بازدید کنن. نیشابور جای دیدنی خیلی زیاد داره مثل عمر خیام، عطار و حاجی بکتاش ولی و جای تاریخی و گردشگری زیادی هست. قطعا اگه مردم ترکیه بیان نیشابور اینجا لذت خواهند برد و خاطره خوبی از اینجا بیاد خواهند داشت. Kheyli memnun. Merci. Arkadaşlar biz tekrardan Hayyam'ın kabrinin olduğu bahçeye geldik. Şurada suite oteller var. Bize burayı ayarladılar. Biz burada kalacağız. Böyle çok güzel bir yer. Güzel müzik sesleri geliyor. Burada da çay içeceğiz şimdi. Selam. Selam. Uçak olunca. Güzel bir kitapçı. Vay. Kim o? Direkt Türkçe kitaplar var. Bostan. Bostan Sadi. Bostan Gülistan. Türkçe kitap. Şirazlı, Şehzadi. Var ya, şeyin kitabı var. Fuzuli'nin. Konya'dan gelmiş galiba. Bunlar gerçekten orijinal basım kitaplar mı ya? 1967 kitabı mı bu? Evet. Vay. Süper. Türkçe kitaplar var. Şu kitabın güzelliğine bakar mısınız? İnan taze gelir. Konya'daki bir kütüphaneden gelmiş. Şu taşı da güzel işlemişler. Ana şuraya bak, parasına bak. Bakayım. Fiyatına bak. Ne kadar? 450 kuruş. Çok Bak. eski kitap ya. Aynen. Bilmiyorum. الان این قیمتش چنده؟ اینا رو من از اون طرف دونه 500 تا خریدم 500,000 مزمونیه خریدم اینا رو Funsa 250 mi diyor?
500 bin tümen. 500. Oradan 500 bin tümen almış. Ama قدیمیه اینا. مال 50-60 سال قبل. من 2 سال پیش اونجا 500 bin tümen az bir para değil bir kitap O için. 500 bin almış, sattığı fiyat belediyeden. مهمون حاج آقای دیگه. Aynen onu aldım diyor. Kaça satıyor? Diyor eğer isterseniz yani artık bir indirim falan yapabiliriz. Şu klimayı nasıl süslemişler bakar mısınız? Çok güzel. Çini işlemeli. Şeyde ne yazıyor klimanın Diyor üstünde? ki yani kitaptan daha iyi bir arkadaş olur mu? در خیلی یه تایم خیلی کوتاه میاد تا مثلا شاید زیر 20 هم ببینه. Bu atmosferde şimdi çay içiyoruz. Hayyam'dan şiir seslendiriyorlar. Ben de söyleyeyim mi? Bir tane oğlan çocuğu gelip Turizm Bakanı'na Hayyam'ın kitapları neler dedi. O da anlatıyor, o yazıyor. Beyefendi çok naif birisi. Hem böyle çok güler yüzlü hem çok güzel ahlaklı, naif birisi gerçekten. Şimdi bu tarz geleneksel bir hostele geldik. İran'da bunlara bumgerdi diyorlar. Çok güzel bir yer. Selam. Selam. Hayli memnun, mersi. Şimdi içeri giriyoruz. İçerisi süper. İçerisi mükemmel arkadaşlar. Şuraya bakın. Burada Kaçarlılar zamanından kalma eski resimler var.
قزک بورکو بورون به پایوکو گندم دو زیر خاکه از توشنیا حلاکه بس قله شیر مایا ننش فتیر مایا Şahgolem amcanın 2 tane eşi var. Asıl mesleği kasap. 7 tane oğlu, 4 tane kızı var. Toplamda 45 kişiyiz diyor. Ve çok tonton bir amca. Bu çömleklerde bitki çayı getirdiler. Çok merak ediyorum şu an. Hayli memnun. Tuşçu dare. Kekik çayı bu.
Günaydın arkadaşlar. Biz Hayyam'ın kabrinin bulunduğu komplekste uyuduk bugün. Şöyle bir yerde ikamet ettik. Küçük bir yer ama manevi değeri yüksek bir yer. Şöyle manzaramızı göstereyim. Biz dün akşam 5 yıldızlı bir otelde kalma imkanımız vardı ama bunu tercih etmedik. Gerçekten şu anki bulunduğumuz yerin manevi değeri benim için çok büyük. Hayyam'ın kabrinin anıtı öyle sade bir mimariye ait değil. Tamamen özenle mimar edilmiş. Hakkını vermişler diyelim. Şimdi size bunları tek tek anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Sıkılabilirsiniz ama yani buradaki her şeyin anlamı var. Hayyam'la ilişkili, geometriyle ilişkili. Zaten bunu hissedebildiğinizi düşünüyorum. İran'ın omleti ve yumurta sipariş verdik. Menemen değil mi? Şimdi biz menemen diyoruz ama İran'da buna omlet diyorlar. Hayır. Bu menemen değil, sen de menemen diyorsun. Biz buna menemen de... Ama menemene herkes soğan koymaz ki. Ama bak sen tadına baktın şimdi onu. Ben de baktım, yedim yani kaç kere. Hiç soğansız menemene benziyor mu Türkiye'deki? Ama benim yaptığım menemenler de böyle. Hayır, demek ki sen güzel yapıyormuşsun. Hani şöyle, şimdi mesela Türkiye'de bir restorana ya da eve gitsen, soğansız menemen istesen, sana aynı tatlı bir ürün mü gelir yoksa farklı mı? Şöyle bir şey söyleyeyim sana, aynen biraz daha farklı ama bunun sebebi ne biliyor musun? Çok fazla bekletiyorlar. Domatesi iyice bir kavuruyorlar, sonra biraz salça koyuyorlar. Eğer salça iyiyse bu omlet sosları diyelim, menemen de diyebiliriz, iyi çıkıyor. Menemen diyemeyiz, menemen değil bu. Tamam, onlar omlet diyor ama omlet bu değil. Omlet de değil, evet, katılıyorum. Bizim düşündüğümüz omlet de bu değil. Yani şöyle, aklımızdaki menemen tadıyla çok yakın değil. İlla ki domatesle yumurta var, hani ne kadar farklı olabilir diyebilirsiniz ama bence bizim menemene çok yakın bir tat değil. Yani menemen değil diyebileceğim kadar farklı bir tadı var. Tabii ki menemen gibi bir şey. Ama güzel. Çok güzel. میگه بگیرم تو نام نشان همین سمیرای بالا بلند کنیز خدا به نام دو یا خدا یا خدا سمیرا جغ جغوی خوشگله ولی یک ساعته سمیرای با وقتا حرف میزنی سکازه رو کوزه رو به هم میزنی رهت باشه کار میکنی ملت باشه کار نمیکنی میگن خانم از کجا میاره میگن از کجا میخورم میگن هم مرد خانه میگن هم زن خانه مادر غم تو رو خیلی میخوره غمش زیاد دیشب یا پریشب بودی گریه کردی یا تو فکر بودی گفتی آخر عاقبتم چی میشه ولی صبر کن نیت یک سفر راه دور داری واسه کار میخوای بری یا واسه زندگی میخوای بری ان شاءالله تو این سفرت هم موفق هستی اما 1 ساله یا 6 ماه کارت گرفت داره هر چه تلاش میکنی زحمت میکشی میخوای جلو بیفتی عقب میفتی تو فامیلان بهت خیلی حسادت میکنن این خط چیه؟ آره. این عمر طولانی هستش. عمرم طولانیه؟ 95 سالتم عمرتم 95 yaşına kadar ولی yaşayacağım. وجودتم بی بلا هستش بگی تو پیشانی بگو یا خدا که گرینت واره ایشالله ایشالله من 6 ساله ازدواج کردم. حالا تو دستت بده به من بده به من قد دل نکن بده به من بگو یا خدا نه ترس نه دیگه من çiziye mutahilam mersi. Yani öyle baktırdım video çekmek için. Buradaki romanlar da böyle bir şey yapıyor demek istemek için. Kadın bana dedi ki bahtın kapalı senin, evlenemiyorsun. Sana gel muska yapayım dedi. Tilism diyorlar Farsçada, belki bizde de diyorlardır. Dedim yok istemiyorum. Diyor ki bak bahtın kapalı. Diyorum yok diyorum, ben evliyim. 6 yıllık evliyim. Böyle şeylere ihtiyacım yok. Sonra bana dedi ki gel sana dedi şeytan tüyü yapayım dedi. Yok abla yapmak istemiyorum falan dedim. Zor kurtuldum yani. Samira ile ben artık eve dönüyoruz. Mehmet'ten ayrılıyoruz. Mehmet başka bir şehre gidiyor. Biz de evimize dönüyoruz. Mesaj gönder, ara. Gören değil mi? Ben erkeğe o var diyor. Teşekkür ederim. Sen onu... Samira, kendine iyi bak. Sağ ol. Siz kendinize iyi bakın. Bana ilk geldiğim günden beri online yoldaşlık yapıyordunuz. Şimdi de son bir haftadır yan yana yoldaşlık yaptınız. Güzel yerler anlattınız, güzel şeyler öğrettiniz. Allah razı olsun. Sizden çok şey öğrendim. Ne demek? Biz de senden çok şey öğrendik. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.
خداحافظ. خداحافظ.